Çok fazla aşina olmasanız bile mutlaka ve mutlaka Rockefeller ve Rothschild ailelerini duymuşsunuzdur. Bir tarafta suikast paranoyası ile evlerinde koruma barındıran bir aile, diğer tarafta çeşitli dünya şehirlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman Rothschild ailesi. Peki dünyayı sömüren, servetleriyle dudak uçuklatsalar dahi zenginler listesinde adları yer almayan Rockefeller ve Rothschild aileleri kim? Servetleri ve karanlık tarihleriyle dünya tarihine geçen bu aileler nereli? İşte dünyanın en karanlık ailelerinin en karanlık sırları. Rockefeller ailesi kendi emeğiyle zengin olmuş bir aile değil. Duluth, Mesaba ve Northern demiryollarına sahip olmaları başka insanların parasını çalarak mümkün oldu. Demiryollarının esas sahipleri 1911 yılında rayların inşasını bitirdiğinde istasyonları yapmak için paraya ihtiyaçları vardı ve Rockefeller ailesi bunun için bağışta bulundu. Ancak 2 ay sonrasında Rockefeller'lar parayı 24 saat içerisinde geri istediğini söyledi ve demiryolu sahipleri bu parayı ödeyemeyince demiryollarının kontrolü ederinin çok altında bir ücrete Rockefeller ailesine geçti. Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John Davison Rockefeller tarafından kuruldu. John D. Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi. Kısa süre içerisinde sivrilerek muhasebeci olarak girdiği şirketin ortağı oldu. Sonrasında bir arkadaşı ile birlikte Clark and Rockefeller Joe ismindeki ilk şirketini kurdu. Şirket Amerikan İç Savaşı esnasında büyüdü ve gelişti. Savaş esnasında petrolün önemini ve ileride çok değerli bir maden olacağını sezinleyen John D. Rockefeller, 1863 yılında efsanevi petrol şirketi Standard Oil'i kurdu. Kardeşi William ile birlikte Amerikan petrol piyasasının tek hakimi olmayı amaçladı. Çeşitli yollarla petrolün trenlerle taşınması noktasında en uygun tarifeyi elde etti. Rakip petrol firmalarının petrolü taşıyamamaları için demiryolu şirketlerine tazminatlar ödedi. 1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye kendisiyle birleşmesini önerdi. 21 rafinerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte National Refinery Association'ı kurdu. Kısa süre sonra demiryollarını da sahiplenen Rockefeller'lar böylece 10 yıl içerisinde birçok petrol kuyusu işletmecisini kendilerine bağladığı gibi rakiplerini de aynı fiyatla petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. Suikaste kurban gitme korkusuyla evlerinde dahi onlarca koruma barındıran aile Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibi. 1896 yılında suikaste uğradı ve bundan sağ çıkmayı başardı. Bu arada petrol çıkarma ve taşıma işlerinde yenilikler yaptı. 1882'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu. 1882 içinde Standard Oil Trust kuruldu. Petrol alanında ABD'nin en büyük şirketler topluluğuydu. Petrol çıkarılmasında yeni teknikler geliştirilmesini sağladı. Gaz yağı fiyatlarının %80 aşağı çekerek aynı işi yapan rakiplerinin iflas etmesini sağladı. John D. Rockefeller, altında çalışan işçilerin ne durumda olduğuyla pek az ilgilendi ve o dönemde tüm halkın bu durumdan haberi vardı. Harvey Pratt Judson, 1913 yılında aile adına yaptığı bir açıklamayla Rockefeller'ların askeri bir ücrete karşı çıktığını, her çalışanın kendi değeri kadar maaş almasını uygun gördüklerini belirtti. Bu ücretler işçilerin yaşamını sürdüremeyeceği kadar düşük olsa bile Rockefeller'ların sınır tanımaz zengin olma hevesleri dizginlenemedi. Ama kendisine karşı rakiplerinin açtığı basın kampanyaları sonucu 1911 yılında ABD Yüksek Mahkemesi Standard Trust'ünün bir tek kişinin tekelinde olmasına son veren yasayı uygulamaya koydu. Aynı yıl ABD'de üretilen petrolün %64'ünü tek başına kontrol ediyordu. Antitrust yasasının uygulanması ile birlikte Standard şirketi parçalandı ve 34 şirket ortaya çıktı. Ama en büyükleri 6 kız kardeşi olarak isimlendirilen Conoco adını alan Continental Petrol, Amoco adını alan Indiana Standard, Chevron adını alan California Standard, Exxon adını alan New Jersey Standard, Mobil adını alan New York Standard, Sohio adını alan Ohio Standard idi. Aile Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibiydi.
Bunlardan birisi de Ludlow katliamıydı. Ludlow madencileri 1914 yılında çok zor şartlar altında çalışıyorlardı. Madende çalışmak çok tehlikeliydi ve işçiler emeklerinin çok altında ücretlere çalışıyorlardı. Üstelik ödemeler Amerikan doları ile yapılmıyor, verilen para yalnızca madenci kamplarında bulunan dükkanlarda harcanabiliyordu. Kısacası madenciler yaşamsal ihtiyaçlarını yalnızca madenin sahibi olan Rockefeller Jr.'dan satın alabiliyorlardı. İnsanlık dışı şartlar altında çalıştırılan madenciler bir süre sonra grev kararı aldı ve Rockefeller Jr. bunun üzerine eli silahlı adamlarını devreye sokarak işçileri madende çalışmaya zorladı. Madenci aileleri evlerinden çıkarılarak bir çadırda yaşamak zorunda bırakıldı ve çadır bir gece makinalı silahlarla tarandıktan sonra ateşe verildi. Olayda 2 kadın ve 11 çocuk yaşamını yitirdi. Ludlow katliamında hayatta kalmayı başaran madenci aileleri Rockefeller Jr.'ın adamları tarafından öldürüleceklerini düşündükleri için korku içinde yaşamaya başladılar. Madencileri destekleyen bir isim olan Don McGregor, madene yaptığı bir ziyarette kadın ve çocukların bir yabancı gördüklerinde nasıl korkuyla kaçıştıklarını anlatır. Ludlow katliamından sonra aile bir reklamcı tuttu ve ailelerinin Amerika'ya getirdiği faydaları yazan bir ticaret dergisi başlattılar. 1915 yılında Hearst Press ile anlaşan aile kendileri hakkında yüceltici makaleler yayımlattılar ve onlara karşı çıkan herkesi susturdular. John D. Rockefeller Jr. 1915 yılında ailesine ait madenlerden bir tanesini ziyaret etmek üzere Colorado'ya gitti. Madeni gezdikten sonra gece vakti dönemeyecek kadar yoruldu ve geceyi maden yöneticilerinden birinin kulübesinde geçirmeye karar verdi. Rockefeller Jr. günde 12 saat çalışmalarına rağmen ailenin oldukça kötü şartlar altında yaşadığına şahit oldu. Ertesi gün madene geri dönen Rockefeller Jr. madencilerden oldukça kötü muamele gördü ve madeni terk etti. John D. Rockefeller halkın zihnini kontrol etmek için yüksek öğrenim kurumlarına büyük bağışlar yaptı. Aileye ait Rockefeller Vakfı öğrencilere güvenli ve muhafazakar bir eğitim sunmayı kabul eden akademisyenlere bağışta bulundu ve Rockefeller'lar imparatorluğuna faydalı olacak düşünceleri yaymayı kabul eden profesörlerin maaşlarına zam yaptı. 1916 yılında servetine servet katmakta olan ailenin kazançları nasılsa vergilerden muaftı. Kaldı ki o dönemde ailenin parasını yönetmekte olan John D. Rockefeller bağışlanması beklenen paraların tümünü kendi çıkarları için kullanıyor, böylece en basit anlamıyla vergi kaçakçılığı yapıyordu. Amerikan Meclisi 1916 yılında John D. Rockefeller'dan benzin fiyatlarına gelen aşırı zamlara bir açıklama getirmesini istedi. Sorgulanmaktan rahatsız olan Rockefeller'ların verdiği cevap ise bunun bir arz talep meselesi olduğuydu. Bu dönemde gazeteler Rockefeller ailesinin bu mağdur tavrını iğneleyici yazılarla eleştirdi. Dürüst bir adamın dertleri adı verilen meşhur bir yazıda meclisin Rockefeller ailesinin üstüne gelmemesi ve ailenin yükünü azaltması gerektiği yazılarak Rockefeller'ların acımasız politikaları eleştirildi. Aile şu an dünyanın en zengin ve en nüfuslu ailesi olarak gösteriliyor. 101 yaşında ölen David Rockefeller ölünce 912 milyon dolar servet bıraktı. Böylece insanlık tarihinin en zenginleri listesinde birinci oldular. Rockefeller ailesi John Davison Rockefeller'ın ölümünden sonra da gelişmeye devam etti. Aile bankacılığa el attı ve Chase Manhattan Bank ile bankacılık sektörüne girdi ve ABD'de dev haline geldi. Banka daha sonra ünlü yatırım devi J.P. Morgan ile birleşerek J.P. Morgan & Chase adını alsa da kontrolü Rockefeller ailesinde kaldı. Sadece finans ve para piyasasında kalmadılar. Petrolden endüstriye çok geniş bir alana yayılmış ve oldukça güçlü bir sermayenin sahibi olmuşlardı. Özellikle petrol alanında tam bir dev ve tröst haline gelmişlerdi ve Amerika'nın en önemli petrol şirketleri onların elindedir. Aile tüm bunların yanı sıra birçok yardım kurumu ve binlerce vakıf açtı. Kendi mal ve gelirlerini bu vakıflar ve emanetçi kuruluşlar aracılığı ile yönetiliyor. Bunun nedeni ise ABD'de vakıflardan hemen hemen hiç vergi alınmamasıdır. En bilinen yardım kuruluşları Chicago Üniversitesi Tıp Araştırma Enstitüsü ve ihtişamlı yapılan New York'taki ünlü Rockefeller Center'dır. Halen ExxonMobil, Chevron, Citigroup, J.P. Morgan & Chase ve en çok bilinen ve tanınan Rockefeller ailesi şirketleridir. Ailenin Beyaz Saray için stratejiler hazırlayan ve ABD'nin en önemli think tank kuruluşlarından
vakıflarından birisi olan Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunmaktadır. Rockefeller ailesinin kontrol ettiği para konusunda kesin bir tahmin yapılamamakla birlikte 5 ila 15 trilyon dolar civarında bir rakamdan söz ediliyor. Rockefeller ailesinin sadece New York'ta 1 trilyon dolarlık gayrimenkulü olduğu biliniyor. Çoğu kişi Rothschild ailesinin adını bile bilmez. Ailenin geçmişi 16. yüzyıla dayanıyor. Aile İngiliz Kraliyet Sarayı'nda kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği Yılın Zenginleri bölümünde yer alır ne de Dünya Jet Sosyetesi'nin partilerinde geçer. Ancak birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman 5 dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Rothschild, İngiliz Kraliyet Sarayı'nda kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Rothschildler 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi bir aile. Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı kuruluna yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır. Bu kurul resmi bir oluşum. Rothschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri dünyanın gelişmiş ya da gelişecek olan ülkelerinde çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir. Kralın izlemesi gereken siyaseti ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor. Sadece bununla da yetinmeyip Kraliyet Sarayı'ndaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar. İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip İngiliz çiftçilerine astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar. Rothschild ailesi Avrupa'daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi oldu. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice büyütüyorlar. Ekonomik gücü, aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rothschild ailesi daha da karanlık ve karlı bir işe girişiyor. İşin adı savaşa giren devletlere faizle borç vermek. Bunun ilk icraatını İngiltere-Fransa Savaşı'nda gerçekleştiriyorlar. İngiltere'ye savaşa girmesi için faizli borç olarak 35 ton altın veriyorlar. İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rothschild ailesine olan borcunu ödeyemiyor. Borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England Rothschild ailesine devrediliyor. Rothschild ailesi İngiliz devletinin bu devretme işlemini bir şartla kabul ediyor. İngiliz sterlinini kendilerinin basması şartı. İngiliz hükümeti bu şartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi bu Yahudi ailesine veriliyor. Rothschild ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika'daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rothschild ailesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemiştir. Amerika'nın İngiltere'ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapmıştır. İngiltere'nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir. İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan Başkan Washington ve ekibi bu teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştir. Aile böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini elde etmiştir. Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika'dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. Savaştan yenik çıkan İngiltere bu sefer Amerika'ya yardım ettiği için Fransa'ya saldırmıştır. İngiltere bu savaşa Rothschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek girdiyse de Rothschild ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır. Rothschild ailesi el altından Fransa'yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garantilemek istemiştir. Bir taraftan da İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere-Fransa Savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsada oynayan halk savaşı kazanacaklarını düşünerek girişimlerini
arttırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rothschild ailesi İngilizlerin savaşı kazandığı iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya koymasını sağlamıştır. Ancak generaller ve ordudan geriye kalanlar yurda döndüğünde İngiltere'nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır. Borsa anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rothschild ailesi bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur. İngiliz tarihçilerin Kara Eylül diye nitelendirdiği bu olay ile Rothschild ailesi adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. İyice gelişen Rothschild ailesi Kenan diyarında Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği İsrail devletini kurmak için hazırlığa başlar. Osmanlı devletinin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmışlardır. Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı'ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır. Böylelikle sudan bahanelerle Osmanlı'ya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler Osmanlı'yı askeri ve ekonomik güç olarak iyice yıpratarak azınlık unsurların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlı devleti nereye koşacağını şaşırmış ve neticede isyan eden azınlıkların ayrı devletler kurmasına engel olamamıştır. Osmanlı'nın en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank of England bankasınadır. Osmanlı devleti Rothschild ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rothschild ailesi bunu fırsat bilmiş, Osmanlı'ya iğrenç bir teklifte bulunmuştur. Sultan II. Abdülhamit ile görüşen Lord Baron Rothschild, Kudüs şehrinin, Filistin'in, Suriye'nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeni kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında Osmanlı Devleti'nin tüm dış borcunu silme ve Balkanlarda Afrika'da kaybettikleri toprakları geri verme teklifinde bulunmuş, ancak Abdülhamit teklifi şiddetle reddetmiştir. 1937 yılında ABD Başkanı Roosevelt'in mağlubiyetiyle borsadan yine ciddi anlamda para kazanmış ailenin serveti 500 milyar dolara, yani ABD toplam gayri safi milli hasılasının 2 katına çıkmıştır. Günümüzde ise tahminen 3 trilyon dolar civarındadır. Tahmin diyoruz, zira aile kuralı bu işin gizli yapılmasını, piyasaya çeşitli paravan firmalarca inilmesini öğütlemiştir. Aile de aynen öyle davranmaktadır. Rothschild ailesi bugün dünya genelinde yapılan elmas ticaretinin %90'ını, elmas üretiminin %40'ını, kömür, bakır, uranyum, alüminyum ticaretinin de %15'ini gerçekleştirmektedir. Ailenin günümüzde en ünlü şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, De Beers, Rio Tinto, ING Grup ve Aviva'dır. Aile ayrıca 2000 yılında Fransız devletine sattıkları BNP Paribas şirketi ile Somant Bankası'nın da kapanana kadar kurucusu ve sahibidir. Son yıllarda şarap pazarına da giren aile, Fransa, Şili, Amerika ve Güney Afrika'da üretim yapmakta, Fransız şarap piyasasının %50'sini elinde bulundurmaktadır. Ailenin serveti yaklaşık 2009 verilerine göre 4-5 trilyon dolardır. Kontrol ettiği para ise 15 trilyon dolar civarındadır.